Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün binicilik sahası ile ilgili her şeye değineceğiz diyebilirim. Ben süvari kompu yapıyorum. Lubu kompu yapıyorum. Lubu kompuma bazı düzenlemeler getireceğiz. Güzelleştireceğiz diyebilirim. Elimizde 200'e yakın, hatta 226 tane binek düdüğümüz var. Kalsedonumuz var. Ve de tabii ki meteorit çeliğimiz var. Elimizde biraz da rafine demirimiz var. Tabii yeni gelen ışıltılı deniz etkinliğiyle edindiğimiz sandıklarımızda ben 10 Kasım'dan beri açmadım. Bunları da yine birlikte açacağız ve bir sonuca varmaya çalışacağız. Önce isterseniz birincilik sahasında atlarımızı yetiştirerek bir başlayalım. Şöyle ara kısmından geldim. 226 tane atımız var arkadaşlar. Şu an neden herhangi bir at gözükmüyor bilmiyorum ama 62.000 puanımız var. Şu an yani bu oranlar aslında çok da önemli değil. 100.000'e herkes gelir zaten burada. Şimdi ben şöyle hızlı bir şekilde 10-10 aratmak istiyorum. Bu kısmı hızlandırarak geçeceğim arkadaşlar. 226 atın aramasını tamamladıktan sonra 10-10 açacağım zaten. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Gerçekten hissettim sandım, biliyor musunuz? Bir tane sarı at çıkacak sandım yani. Yeni puanımıza baktığımızda 95.000 puana kadar çıktık. Buradaki son aşamaya geldik diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çıkan atları bir kontrol edelim isterseniz. Yetiştirme merkezine giriyorum. Burada zaten benim elimde de vardı biraz atım. 68 tane kadar atım vardı. Şuradan kullanımda olmayanları, boşta olanlara bakayım. 277 tane at ile ilgileneceğiz bugün. Elimizde sıkı miktarda atımız var. Fakat öncesinde sizlere kompu göstermek istiyorum. Bir neler yapacağımıza dair bir bilgimiz olsun. Benim kompum bu şekilde arkadaşlar. Buraya yeni gelen Hero'yu alacağım ve araya Vlad'ı koymayı düşünüyorum ben. Belki Atilla ile de devam edebilirim. Yani Rani Durgavati buradan çıkmış olacak. Öncelikle atımıza şöyle baktığımızda yıldırım özelliğimiz zaten mevcut. Ben bu yıldırımın yanına bir de yiğit özelliği kazandırmaya çalışacağım. Ya da ordu koparma olan bir de mavi at değil sarı bir at edinmeye çalışıyorum şu an. Diğerlerine bakacaksam da Atilla'mda şöyle bir bozkır atımız var. Kudret ve strateji mizacı olan sert ve toz avcısı özelliği var. Özellikler güzel aslında. Fakat yani Atilla çok hasar vurmadığı için bunları aslında savunmaya yönelik de koyabilirim. Ama ben minimal de olsa oradaki saldırıyı almak istedim. Rani Durgavati'ye baktığımızda ise orada da yine kudret ve strateji mizaçlı mor bir atımız var. Korkusuz atımız bu. Sert ve falanj kılıcı. Ben sıra tabanlı becerisini kullanıyorum Rani'nin. Buradaki özelliklerim çok güzel aslında. Bu binek iyi aslında. Yani Rani'yi kurtarabilecek bir şeydi. Ama atlarımı sarı yapmak istiyorum. Sarı ve istediğim özelliklerin gelmesini istiyorum. Bugün bu videoda bu gibi tüm detaylara gireceğiz. Ama sadece süvariyle ilgilenmek istiyorum bugün. Şimdi şöyle ufaktan bir süslemelerimize de göz atalım istiyorum. Sadece şu an burada Rani, Lubu ve Atilla'yı baz alarak bakabilirsiniz. Zaten sadece onların seviyelerini yükselttim. Çok da bir şey tüketmedim. Kullanmadım yani arkadaşlar. Kalsedonlarım falan stoğumda duruyor. 14 tane kalsedon kazanabildim bu zamana kadar. Rafine demirlerim de burada. Kalsedonlarım 14 tane. Meteorit çeliğim de mevcut. Valla bunları kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Rafine devirlerimi arttırabilirim. O sıra geldiğinde açacağım buradaki sandıklarımı. Burada az önce de bahsettiğim gibi ciddi miktarda sandıklarım var. 10 Kasım'da geldi bu ışıltılı deniz olayı. Ben 10 Kasım'dan beri sadece bir kere açtım. Valla bunlar böyle bekliyor. Yapacağım zamanı bekledim hep. Süvarinin süslemeleriyle ilgili olarak ben burada bulut deliciyi yükselttim. Bunu önermememe rağmen ben bunu yükselttim arkadaşlar. Elimde o sıra bu vardı. Biraz da böyle geliştirmek istiyordum. Boş boş beklemeyeyim istiyordum. Bulut deliciye biraz yüklendim ama fazla ileriye gitmedim. Yani sadece mora kadar getirdim. Burada yanlış bilmiyorsam bir 4 kalsedon harcadım sadece. Yani 4 kalsedon zarara gireceğim. Bunu çünkü sıfırlamak istediğinizde binekten çıkarıldığında gözüküyormuş. Bunu sıfırlamak istediğinizde size her şeyi geri iade ediyor. Bu noktada farklı bir düşünce edindim. Şimdi süslemelerde şöyle bir olay var arkadaşlar. Farkındaysanız burada niteliğini arttırdığımda şu süslü birlik süvari saldırısı bonusu %1 artar diyor ya. Şimdi bu level arttırdıkça bunu arttırabiliyorsunuz. 20 levelden sonra da süvarilerin can kısmı açılıyor. Daha sonra da kahramanın beceri hasar diye bir bölge açılıyor. Şimdi ben Atilla ya da Rani'ye de bu beceri hasarı kısmını açıyorum. Yani böyle yapacağıma buradaki savunma kutsal zambağa bakıyorum. Kutsal zambakta 3. seviyeye bakarsanız birliğin alınan hasar azaltması diyor. Ama saldırıda birliğin beceri hasarı demiyor. Birlikteki kahramanların beceri hasarı demiyor. Süsleme kahramanının beceri hasarı artışından bahsediyor. O yüzden ben bunların ardına bu 2 tane kutsal zambak koymayı düşünüyorum. Elimdekilerden pek bir şikayetim yok. Gölge kovalayanları istediğim gibi buraya getirdim zaten. Bunları yine 20 seviye yapıp tutabilirim. Sorun yok. Yani eğer
yeni bir komp düzeni yapacaksam ve saldırıya döneceksem, onlara saldırı süslemesi koymak istiyorsam bunları direkt olarak kullanabilir olmak istiyorum. Yani 20 seviye yapacağım. Özel etkilerine biraz basmam büyük ihtimalle. Geliştirmem, güçlendirmem bu kısmı. Yine de bekletirim ama bugün kutsal zambak açmaya çalışacağım. Fakat öncesinde şu bulut delici yerine buradan kaynayan kanı çıkarmaya çalışacağım. Zaten 8 tane açabiliyorum. Yani bir de böyle parçalayacaklarım falan olursa ya umuyorum çıkarırız. Şu Lubu'ya kaynayan kanı takmak istiyorum. Yani bu kumandanına, bu kompun kumandanına bu kaynayan kanı takmak istiyorum. Kutsal zambakta da seferberlik denk getirmeye çalışacağım. Burada da diyor ki zaten bahsetmiştim bunlardan. Binekli kahramanın 12 normal saldırı başlattıktan sonra onun beceri hasarını 15 azaltıyor. Şimdi zaten çok saldırı yapmadığım için azaltabilir. Okey. Diyor ki birlikteki diğer kahramanların beceri hasarını ise işte mor yaptım diyelim %5 kadar arttırıyor. Maksimumda %7 kadar arttırıyor. Şimdi bunu arkamdaki ben 2 tane kahramana koyduğumda %14 kadar bir kar alabiliyorum Lubu'ya. %14 de Lubu için ciddi miktar ve en fazla 2 kez birikebileceğini söylüyor. Yani %14, %28 kadar bir hasar kaydı verebiliyorum Lubu'yla. Bu Lubu'ya da kaynayan kanı denk getirdiğim takdirde zaten bu bir yenileme sağlayacak bana. Yenileme etkisi yine çok önemli değil ama burada asıl önemli olan ikinci vuruş beceri hasarını 3 saniye boyunca işte bilmem kaç yüzde arttırması. 9 saniyede en fazla bir kez tetiklenir diyor. Yani biraz fight uzun sürdüğü takdirde 9 saniyede bir benim beceri hasarım 3 saniye. Yani şöyle 3 saniye ikinci vuruş beceri hasarım artacak. 6 saniye bekleyeceğim. Sonra 3 saniye bir daha artacak gibi düşünebiliriz. Bunu da devreye soktuğumda ciddi bir etki göstereceğimi düşünüyorum. Fakat kaynayan kanı kutsal zambakta değil, pardon. Kaynayan kanı Yılmaz Demir'de olması gerekiyor. Şimdi bunları birlikte deneyeceğiz ama öncesinde bir atlarımızla ilgilenelim. Arkadaşlarım binek videolarım genelde uzun oluyor. Yani böyle olması gerekiyor. Çünkü yetiştirme olayları biraz uzun sürüyor. Şimdi yetiştirme merkezindeyiz. Yine tekrar söylüyorum. Bugün sadece yani tabii ki ben büyük ihtimalle dallanır budaklanırım ama bugün sadece süvari kompuyla ilgilenmeye çalışacağız. Fokusumuz süvari kompuma bir şeyler çıkarmak olacak. Bu benim kendi hesabım bu arada. Direkt olarak kendime uyguladığım bir düzeni görüyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu noktada şöyle başlayalım. Önce mavi atlardan başlayalım. Bir savaşçılara gelelim. Şöyle istediğimiz özellikleri belirleriz. Bir adede bakmak istiyorum. Burada 35 tane atımız var. Şöyle özelliksizler var. Özellikliler var. Öncelikle bu özelliklileri kendi aralarında daha önce bahsettiğim gibi bir çiftleştirelim. Nasıl bahsetmiştim ben? Örnek veriyorum. Şurada bir tane at görüyoruz. Burada bu atın nitelikleri kudret ve zırh. Tabii ki de yani Lubu kompu için önemli olan kudret ve zırh olmasıdır. İkincil bir seçenek içinde şunu seçebilirsiniz. Kudret ve strateji. Şu an bunu koymayacağım. Sadece ondan ikinci bir seçenek olarak seçebileceğimizden bahsediyorum. Burası sadece özet olsun. Bu kısmı böyle hızlandırarak geçeceğim yine arkadaşlar. Bu gibi şeylerle vakit kaybetmeyelim. Kudret ve zırh olan bir seçenek daha arıyorum. Şurada buluyorum mesela. Böyle bunları çiftleştire ve savaşçıları kendi içinde, korkusuzları kendi içinde, yani her bir mizacı kendi içinde çiftleştirerek kudret ve zırhı da koruyarak devam etmeye çalışacağım. Böyle öncelikle bir tane gözünüzün önünde bir çiftleştirelim. Ne olduğunu görelim. İyileştirici zırh berbat, korumacı oldu at, gitti, savaşçılığını da kaybetti, kötü bir başlangıç. Şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar, devamında şunları kendi aralarında çiftleştireceğim. Bundan sonra kudret ve kuşatmaları kendi etrafında çiftleştireceğim. Şunlara hiç girmeyeceğim. Strateji kuşatma, strateji kalkan, zırh gibilere hiç girmeyeceğim. Sadece kudretlerle ilgileneceğim. Şimdiden haberiniz olsun. Onları bırakacağım kenara. Şimdi ben başlıyorum. Savaşçıda çok da güzel özellikler edinemediğim için hepsini çiftleştirdim bu arada. O az önce bahsettiğim strateji kuşatma gibileri de birleştirdim ki elimizde bazı özellikler olsun. Kaya gibi, işte sallıyorum Yiğit gibi. Şimdi Korkusuz'a geçiyorum arkadaşlar. Korkusuz'a da geldim. Şimdi burada da aynı şeyleri yaparak devam edeceğim. Arkadaşlar çok iyi özellikler edindiğimi söyleyemem fakat şöyle bir avantajım oldu. 277 tane atla ilgileniyorken tabii ki özelliksizlerin adedi biraz daha azdır. 277 değildir. Örnek verecek olursam
yanılmıyorsam 230 tane falandır. Mesela bozkırla bozkırı, yayla atıyla yayla atını aynı niteliklere sahip olarak çiftleştirme sağlayabiliyorum. Bu da böyle soyu temiz tutmakla ilgili olmuş oluyor. Yani bineklerinizi biriktirmenizin de size bu noktada bir faydası olabilir. Şimdi diğer bir mizaca geçiyorum. Korkusu yaptık, savaşçıyı yaptık. Korumacıdan devam edelim. Şimdi korumacı kısmını da bitirdik. Arkadaşlar bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela hayvan araştırmada şu 564 tane içgörü puanım birikti. Burada şu kısmı bu şekle getirmemiş olan arkadaşlar ara ara gelip burayı böyle geliştirip devam etsin. Yani mesela şu an 3 tane mizacı bitirdim, geldim buraya. Burada benim devam etmem gereken yerler varsa devam edeceksiniz. Daha sonra çiftleştirmeye devam edin. Ya buradaki imkanları kullanarak devam etmiş olursunuz bu şekilde. Ben şimdi bu tarafta olduğum için biraz rahatım. Şöyle bir tane basacağım, geçeceğim. Şimdi şunu açacağız. 400 tane daha lazım. Devam edelim. Arkadaşlar şevkliye geçiyorum. Videoyu böyle hızlandırılmış kısımlarla doldurmamak için buradaki çiftleştirme kısımlarını geçeceğim arkadaşlar. Ben Uysal'a geçtiğimde, Mucib'e geçtiğimde kaç at vardı, kaç ata dönüştü sizlere durumu bildirerek devam etmeye çalışacağım. Vallahi şevklide az çiftleştirme yaptım gibi geldi bana ama çok niş özellikler geldi. Hoşuma gitti. Bir tane şey de çıkardık. Yıldırım da çıkardık arkadaşlar. Yıldırım çok az çıkıyor bana. Neden bilmiyorum. Hesap bu konuda şanssız galiba. Demir sırtlar falan da çıkardık. Vallahi iyi oldu. Şevkli'den beklemediğim bir performans aldım yani. Şurada bildiğin sarı bir şekilde yıldırım çıkardık. %11.34 oranlı. Güzel oldu. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi Uysal'a geçiyorum arkadaşlar. Uysal'da da toplam 13 ata düşürdük arkadaşlar. Burada da yine güzel özellikler denk gelmedi diyemem vallahi. Yıldırım geldi. Bir ya da iki tane mi gelmiş olması lazım. Bir tane geldi. Kaya gibi geldi. Ordu koparma geldi. Yani güzel şeyler geldi. Uysal'ı da bitirdik. Muzip'e geçelim. Muzip kısmı bizim için biraz kötü geçti. 21 tane atımız kaldı. Son olarak geriye sadece tetikte kaldı. Tetikteyi de birlikte bakalım hemen arkadaşlar. Tetikte mizacında da elimizde totalde 19 tane at kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bu yaptıklarımızdan aynısını savaş atları, mor atlar için de gerçekleştireceğim arkadaşlar. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Mor atları gerçekleştirirken ben video almaya devam edeceğim. Burada böyle sarı at falan çıkarsa sizlere gösterebilmek adına videoya da devam edeceğim yani. Fakat siz bazı kesitleri görmeyebilirsiniz. Güzel. Son çiftleştirmede, şevkli çiftleştirmemde. Bugün zaten beni şevkli biraz mutlu etti. Kudret niteliği de olan korkusuz özellikli bir sarı at çıkarmış olduk arkadaşlar. 50 tane mor atımız var totalde. Şöyle bir filtre yaptım. Boşta olan savaş atlarını seçtim sadece. Aşağıdan herhangi bir şey seçmedim. Burada aşağıda özelliksiz olanlara bakmaya çalışacağım. Aralarında yapabilir miyim, çiftleştirebilir miyim diye bir bakmak istiyorum. Fakat durum biraz karışık. Mesela şu Muzip ile Şevkli'yi yapabilirim. Bunlar böyle savaşçı ya da tetikte gibi değil. Bakın buradan bir korumacı geldi. Gelsin. Şu savaşçıyı yapmayacağım mesela. Savaşçıyla yapmak istiyorum. Bu uysalı da bu korkusuzla yapabilirim ama korkusuzu korkusuzla yapmak istiyorum arkadaşlar. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Yani şu korumacıyla şu uysalı yapabilirim. Buradan bir uysal burç özelliği. Kudret zırh geldi. Kötü. Şu savaşçıları yapmam zaten. Korumacı muzipi yapabilirim bir arada. Belki sarı bir at çıkar diye uğraşıyorum yani şu an. Ezici güç yine kötü. Tetikte strateji tabanlı şeyim yok zaten. Tamam. 47 tane atımız kaldı burada. Buradaki gerekli çiftleştirmeleri sağlayacağız. Mavilere de şöyle bir baktığımızda 132 tane at mevcut elimizde. Bunlar benim geçmişte bazı çiftleştirme sonuçlarım. Onları da inceleriz. Arkadaşlar videonun asıl kısmına giriş yapmadan önce sizlerden bir talebim olacak. Abone olursanız sevinirim. Kitleyi biraz arttırmak istiyorum. Daha çok kişiye seslenmek istiyorum. Şunu da bildirisini yapayım. Yeni başlayıp izleyen arkadaşlarımız varsa diye yeni bir serverda yeni bir hesapla oyuna tekrardan başlamayı düşünüyorum. Var olan hesabımda yani bu hesabımdan devam edeceğim. Bunu neden yapıyorum? Yeni başlayan arkadaşları daha iyi anlayıp onlarla beraber devam edebilmek için sıfırdan bir hesap free to play bir hesap yapıp onlara daha iyi videolar, daha iyi içerikler çıkarmaya çalışacağım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi de esirgemeyin lütfen. Görüşlerinizi de yorum olarak atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öncelikle şu düzenlemeyi yapmak istiyorum bir arkadaşlar. Şuradan yıldırımı seçeceğim. Çünkü kullandığım yıldırımdan daha iyi bir
yıldırım atı geldi. Bakın burada fark ederseniz benimki kudret kuşatma ve 11.34 oranı veriyor. Fakat bu kudret zırh yine 11.34 oranı verdiği için bunu takacağım. Bunu çiftleştirmeye devam ederim. Önce şu süslemeyi çıkarayım. Bundan inelim. Şuna da şu muydu? Şu. Buna binelim. Tamam. Süslemeyi takmaya gerek yok. Zaten çiftleştirmeler sonucu belki değiştiririz. Yetiştirme merkezine geldiğimde 199 tane atımın kaldığını görüyorum. Şöyle boştalara tıklayayım. Boştalarda 182 tane atım var. Şimdi mavilerden başlayalım yine. Mavilere geldik. Şimdi biz burada ne istediğimizle ilgili devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben böyle savaşçı istiyorum ama burada yıldırım özellikle pek bir şeyim yok. Yok hatta yani. Çıkmadı. O yüzden artık böyle savaşçıyı karıştıracağım. Aynı mizaçla birleştirmeye ben de devam etmek isterim ama şu an elimde olmadığı için de bu ihtimali bekleyemiyorum. Şunu kaldıralım. Tümüne baksın. Bizim istediğimiz şu an yıldırım, yiğit ve de yıldırım, yiğit ve de ordu koparma olarak seçiyorum şöyle. Toz avcısını falan da alabilirim bu arada. Ama yıldırım ordu koparma, yıldırım yiğit böyle önceliğim. Yani onları yapmak isterim. Şöyle serti de alabiliriz normalde. Şöyle bir bakalım isterseniz. 15 tane, totalde 15 tane at çıkıyor karşımıza. Burada bir tane atımız varmış. Sert falanş kılıcı. Ya bu sanırım şeyde Rani Durgavati'de kullandığım önceki atımdı. Kalsın. Yıldırım özelliğine bakıyorum. Çok güzel de bir oran vermiş ama strateji zırh vermiş. Bu gibi şeyler biraz problem olacak. Ben yani kudret, herkes gibi ben de kudret istiyorum. Mesela şu ordu koparma benim için güzel. Bakalım bir tane daha yıldırım. Mesela şu yıldırım ile şu yiğiti öncelikle bir çiftleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle buradan çift özellik bekliyorum. İkisi de korkusuz, çok güzel. İkisi de kudret ve kuşatma. Kudret özelliği için yapıyorum zaten bunu. Umarım mor olur ve çift özellikli bir at çıkarız diye umuyorum. Şöyle bir başlayalım bakalım. Evet, mor çıktı. Yiğit geldi. Yıldırım özelliğini burada kaybettik. Ama mor atımıza ulaşmış olduk. Bir tane de mor yiğit özellikli kudret niteliği taşıyan bir atımız olmuş oldu. Yapacak bir şey yok. Baktığımda bir de şu var zaten yıldırım. Şimdi bunu onunla yapabilmem için bana mor bir yıldırım lazım. Ona oraya geldiğimiz zaman bakarız. Şimdi buradan devam edelim. Yani mor atlara geldiğimiz zaman bakarız. Şimdi burada da şöyle bir yiğit görüyorum. Şunların ikisini yapayım. Ya ben bunu istemem. Strateji zırhı olan bir yıldırım yiğitli bir atım olsun istemem. Fakat ya belki de özellikler çok iyi gelirse neden olmasın diyorum. Şu ordu koparmayı da buradan bakıyorum. Belki toz avcısıyla bir çiftleştirebilirim diye düşünüyorum. Bir ordu koparma daha var aşağıda. Güzel. Onların kudret niteliğini yine kudret niteliği olan bir atla çiftleştirmek istiyorum. Bunu bir yetiştirelim. Yıldırım özelliğini kaybetmedi. Yıldırım elimizde kaldı. Yıldırımdan devam edebiliriz yine. Şöyle yiğit var mı tekrar strateji olan, içinde kudret olmayan bir yiğit var mı diye bakıyorum. İstersen şuradan şöyle serti kaldırayım bir. Toz avcısı kalsın. Biraz daha kısıtlı kalsın. Bakın burada bir yiğit daha var. Olacak gibi geliyor. İçime öyle doğuyor şu an. Evet, mor oldu. Yıldırım geldi. Güzel yıldırımlı bir atı mora çekmiş olduk. Fakat strateji zırh olarak geldi. Olsun. Devam edelim. Şimdi şu ordu koparmalarla ilgilenelim. Bu ordu koparmaları aslında bekletebilirim yani. Ama bende o kadar sabır yok arkadaşlar. Şimdi ordu koparma, elimizde bir tane şöyle kudret zırh var. Burada da kudret kuşatma var. Tabii ki kudret zırh tercih edilebilir olan. Ordu koparma özelliğini bildiğiniz üzere burada her türlü hasarı arttırıyor. Burada toz avcısı ise binekli kahramanın hasarını arttırıyor direkt olarak. İkisi de her türlü hasara oynuyor gibi. Şöyle tekrar baktığımda burada bir toz avcısı daha görüyorum ama bununla yapmam. En mantıklı olanı seçmeye çalışıyorum. Şununla şunu çiftleştirebiliriz. Ordu koparma özelliğimi biraz arttırmış oldum. Güzel. 2 tane ordu koparmam kaldı. Toz avcılarıma baktığımda burada biri zırh kuşatma, diğeri ise strateji kuşatma. Bunlarla çiftleştirmek istemiyorum. Ordu koparmaları biraz bekletiriz arkadaşlar. Yıldırım özelliği gelirse bunları bekletiriz. Onlarla basarız. Daha iyi olur. Hem de bunlar gördüğünüz üzere kudret nitelikli zaten. Bir de yiğit gelirse kudret nitelikli. Bunları çiftleştirerek güzel bir sonuca varabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımda savunma kısmına bakarız. Önce isterseniz Lub'u fokuslu gidelim bir. Sert'e de şöyle bir açayım. Zaten yıldırım kalmadı. Yiğit de kalmadı. Şöyle bir bakalım. Sert çok var ama normal saldırı hasarı. Yani
Yani normal saldırı hasarındansa yani yıldırım, ordu koparma, toz avcısı daha etkili olur diye düşünüyorum. Biraz böyle sert, kurtarıcı bir özellik gibi geliyor bana. O yüzden çiftleştirmeyeceğim. Bunlar kalsın. Morlara bakalım birlikte. Mor atlara geldik. Şimdi 6 tane mor at çıktı şu özelliklerde ama. Burayı da arttıralım. Şöyle yıldırımı da koyalım. Yiğit'e koyayım. Sert'i kaldırıyorum buradan ya. Böyle şu dörtlü iyi gibi. Bu dörtlünün gücü bana yeter gibi yani. Geldim. Bir tane yıldırım görüyorum burada. Hem de kudret nitelikli. Güzel. Burada bir yiğitim de var. Bunu zaten biz yapmıştık diye hatırlıyorum. Ordu koparmam da var. Ya çoğu kudret nitelikli. Aşağıdakiler değil. Şunlar değil sadece kudret nitelikli. Bakın harika. Bunları zaten birbiriyle yapabilirim şu an. Güzel. Şöyle korkusu başa alalım. Belki bir etkisi olur. Yani yıldırım ve ordu koparmalı bir çift özellikli at isterim. Sarı da olursa çok mutlu olurum. Yani sarı olursa ve şu iki özellik olursa kudret niteliğini umursamam yani. Strateji niteliğiyle direkt takarım Lubu'ya. Hadi bakalım. Sarı oldu ama üstün güç özelliği geldi. Moralimi bozdu şu an. Oldu sandım. Tamam devam edelim. Yutkunma sesim duyuldu sanırım. Oldu sandım çünkü. Çok güzel. Şu üsttekileri birbiriyle iki tane korkusuz. Şöyle. Hadi basalım. Kötü. Şu alttakileri de birbiriyle basacaktım ama şu Yiğit çok fazla şey gördü. Yıldırım özelliğini yuttu. Bir bunu da denemek istiyorum. Yani olacak gibime geliyor. Hadi bakalım. Yıldırımı korudu. Yiğit gitti. Şimdi bunları rahatlıkla basabilirim. Çünkü artık bu atın soyunda Yiğit özelliği de var. Yani bununla bastığım takdirde Yiğit de çıkarabilir. Son atlar arkadaşlar. Son iki at. Umarım olur. Yani böyle bir şahit olmak istiyorum. Yıldırım ordu koparma da olur. Yıldırım Yiğit de olur. Yıldırım ordu koparmalı güzel bir at oldu. X'te mor özellik başardık arkadaşlar. Şimdi bunu şeye takabiliriz. Hem de savaşçı bir at oldu. Güzel. Mutlu oldum. Yani verdi sonunda. Bunu direkt lubumuza takalım. Buradaki yıldırım miktarı düşük olabilir evet. %3.2 daha düşük. Fakat ordu koparmada %7 oran diyeyim ona. %7 oran daha fazla. Bu bizim için güzel oldu. Lubu atımızı toparladık diyebilirim. Şimdi bunu sarı yapmak var. Şimdi bununla beraber şöyle bir şey elde etmiş olduk. Buraya bir şu geldi. Bunu da şununla deneyebilirim aslında. Ordu koparma. İşte şevkli ama biraz riskli. Şevkli özelliği çünkü bu mizaca sahip yavru bineklerin mutasyon göre yeni bir özellik kazanma ihtimalini arttırır diyor. Ya umarım böyle dağıtmayız. Uysalla da yapabilirim aslında ama ya bu da mor olduğu için bununla basmak istiyorum yani şu an. Heyecanlandım ya. Oldu ya bir kere. Şöyle şimdi bunları basalım. Yıldırım ordu koparmayı da bir birlikte basalım tekrardan. Mor çıkarsa diyecektim çıkmadı. Yiğit geldi. O büyük ihtimal yıldırımın içinde Yiğit vardı. Oradan geldi bu. Ya şu cozutmak istiyorum. Şu Yiğit'i tekrar ordu koparmayla basacağım. Yıldırımı içinden çıkarır mıyım diye düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim. Yine mavi. Gitti. Tamam. Temizledik arkadaşlar. Güzel. Neyse ki Lubu'ya güzel bir at çıkarmış olduk. Bunlar kalsın. İlerleyen süreçte kullanırız. Şöyle bir sarı atlarıma da bir bakmak istiyorum. Sıfır. Yani sıfır dediği şu özelliklerde sarı bir at yok demek istiyor. Güzel. Neyse ki şöyle binek yönetiminden bakalım. Lubu'ya güzel bir at edinmiş olduk. Bunu değiştireceğiz ama birazdan değiştireceğiz. Şimdi şeylere de bakalım birlikte. Şunlara ne yapabiliriz? Rani'ye ve de Atilla'ya ne yapabilir? Burada sert ve toz avcısı kullanmışım. Yine serti bu Atilla'da tüketebilirim. Atilla biraz normal saldırı hasarı veren bir hero. Fakat yani acaba bunları savunma mı yapsam? Hasar değil de savunma mı gitsem diye düşünüyorum. Bunlar kalsın. Biz bir de bunlara özgü savunma oluşturmaya çalışalım şimdi. Şimdi süvari için bir savunma atı bineği oluşturmaya çalışırken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi farkındaysanız burada Theodora gibi böyle şeyler yok. İşte yenileme verir, o verir, şu verir gibi şeyler yok. Farkındaysanız burada daha çok kritik oranın artımı eleştirisel içgörü kullanıyorum. Ben bir de delici var. Yani burada hasar bazı şeyler var aslında. Aynı şekilde Rani'ye de baktığımızda Rani'de de bunu görüyoruz. Sıradaki kahramanın kudretini arttırıyor. Kritik vuruş oranını falan arttırıyor. Neyse işte bildiğimiz şeyler zaten. Bu da tüm kahramanların hasarını işte şu kadar falan filan arttırıyor. Bu gibi destek hero'larında şu gibi savunma özellikleri kullanılmaz arkadaşlar. Bunlar yani çok fazla var olan şeyler değil. Bakın şimdi iyileştiricisi birliğin alınan iyileştirme etkisini diyor. İyi de ben iyileştirme etkisi almıyorum ki. Yani yok. Elimde yok. Ya da
İşte yine hayat kurtarına baktığımızda bineklik ayı yenileme etkilerini tetiklendikten sonra yenileme etkisi tetikleyen bir şey yok yani. Ya da yine buraya bakayım, iyileştirme etkisini arttırır diyor. Bu gibi şeyler yok. O yüzden bunlarla ilgilenmekten, bunlar biraz daha böyle şey, Fatih Sultan Mehmetli komplar, işte Teodoralı komplar, Lianglı komplar gibi komplarda kullanılabilir. Biz burada biraz daha şöyle dirayet, korkusuz, demir sırt, kaya gibi, kılıç kesici gibi özellikleri kullanmaya çalışacağız. Şimdi şunları şöyle birlikte bakalım. Kaya gibi dediğimiz birliğin alınan tüm hasarını azaltıyor. Harika. Burada karşımda demir sırt var. Kudret hasarı. Aldığı kudret hasarını azaltıyor. Şimdi kudret hasarını azaltması aslında çok iyi arkadaşlar. Neden iyi? Çünkü bildiğiniz üzere genelde Kiros kompu var. Mızrak farklı komplar da var ama ya kudret hasarlı Kiros kompu şu an rövaşta ve ona karşı savunma sağlamasını sağlayacak bu. Buraya bakın, şunu da ekleyebiliriz bu arada. Ya hangisiydi o pasif becerilere karşı savunma veren? Tahkimat mıydı? Kalkanı da bir açayım da ona da bakayım. Hatırlayamadım şimdi. Şu kalkan. Bileğin aldığı sıra tabanlı beceri hasarı. Bu kalkanı kaldırabiliriz buradan. Kalkanı kaldıralım. Tahkimat. Şu tahkimat. Bileğin aldığı pasif beceri hasarını azalt. Tahkimatta kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü pasif beceri genelde mızrak komplarında oluyor. Kiros komple pasif beceri zaten. Bunu da kullanabiliriz. Şimdi elimizde 26 tane at var. Buradan kudret nitelikli güzel bir savunma bineği çıkarmaya çalışacağız. Şimdi öncelik belirleyelim bir isterseniz kendimize. Kaya gibi mi? Demir sırt mı? Şimdi aldığı kudret hasar mı? Tüm hasar mı? Bence tüm hasar. Bu arada da korkusuz var. Birliğin aldığı hasar şu kadar azalır. Tekli savaşlarda diyor. Korkusuz yine ikinci plana atılabilir. Kılıç kesici ikinci vuruş beceri hasar. Bu kılıç kesiciyi çıkaralım. Bunu genelde okçuya takabiliriz Lubu'dan kaçması için. Bunu çıkardık. 24 tane kaldı. Tamam. Dirayet neydi? Normal saldırı hasar. Dirayet de geri planda kalabilir. Şöyle hepsine bir bakalım. Kaya gibi. Tamam. Bir de tahkimat bir tane mi var ya? Bir tane var. Çok kötü. Tahkimat bir tane varmış. 24 tane atımız var arkadaşlar. Şimdi geri plana atacağımız kudret hasarını geri plana atmıyoruz abi. Kudret hasarını azaltsın. Kaya gibi de atmıyoruz. Buradan dirayeti geri plana atıyoruz. Tahkimat ön planda olacak. Korkusuz geri planda çünkü tekli savaşlarda. Yani biz şu an kaya gibi ve demir sırtla ilgileneceğiz. Önce isterseniz şöyle yapalım. Şu kalsın ya. 15 tane at. Çok güzel abi. Buradan net bir şey çıkar ya. Çıkar gibime geliyor yani. Önce şu tahkimatı bir kullanalım istiyorum. Bunun var olduğu bir tane şöyle tahkimatı neyle koyabiliriz? Kaya gibiyle deneyebilir miyim acaba? Kaya gibiyle bir deneyelim isterseniz. Tetikte muzipe bakıyorum. Tamam. Uyumsuzluk falan filan. Belki bir uyumsuzluk sağlar. Korkusuz da koyabilirim aslında. İsterseniz korkusuzla deneyelim. Zaten bir diğer şu kaya gibi de kötü bir niteliklere sahipmiş. Buradan bir başlayalım. Hadi bakalım. Kurnaz dedi. Bu gitti. Bambaşka bir özellik verdi. Bunu kaybettik. Şu kaya gibiyi kullanmak istiyorum. Kalkanı şuradan bir çıkarmak istiyorum. Şununla. Demir sırt. Hadi bakalım. Yenileme verdi. Burada da bambaşka bir özellik verdi. Eyvallah. Kudretlileri sona mı saklasak diyorum. Şu kaya gibiyi de kullanacak. Kaya gibi kalmadı. Şu savaşçıymış. Şu kaya gibiyi bir koyalım. Yine onun gibi var mı diye bakıyorum. Nitelikleri öyle olan bir şeyimiz yok. Şununla bir deneyebiliriz sanki. Şöyle kaya gibi demir sırt. Bir araya getirelim ama demir sırtın daha güçsüzü yok mu ya? Buraya koyabileceğimiz. Yine şurada bir kaya gibi görüyorum. Bununla yaparım yani. Niye onunla yapayım ki? Şunu kaldırayım. Şunu koyayım. Şöyle yapayım. Savaşçı. Abi bir dakika, bir şeye bakacağım ya. Savaşçı var mı? Şu korkusuzmuş. Şu da demir sırt. Şu da demir sırt. O korkusuz. Bu. Tamam, şu korkusuz gelsin. Şöyle savaşçı korkusuz. Şunları bir birleştirelim. Sert geldi. Abi ne oluyor? Bu bize ne yapmaya çalışıyor ya? Git sen de. Yine şansım böyle tersine döndü arkadaşlar. Başladı yani benim serüven. 9 tane at kaldı. Kütür kütür gittiler valla. Hiçbiri niteliğini geleceğe taşımadı. Şu güzelmiş. Şimdi şöyle yapalım. Şunu yapabileceğim varsa gerisi hep kudret gibi duruyor. Bu neydi? Şununla yapabilir gibiyim. Şöyle bir tutturalım onları. Şunu kullanmayacağım bu arada. Bu kalsın. Bunu bir daha kalkan ve kuşatma gelmiş bir nitelik de yaparız. Şimdi bunları da çiftleştirelim. İkisi de mor bu arada. Haydi bre. Mor oldu. Kuşatma. Abi bu bize ne yapıyor ya? Şaka gibi. Tamam. Şuna bakıyorum. Şurada da kudret ve strateji görüyorum.
Bunun kaya gibisi var mı? Kudret ve strateji olan yok. Yani farklı bir şey deneyeceğim. Şunu koyacağım. Bu da değişecek gibime geliyor ya. Yani demir sırt kaya gibi çıkartmayacak bu bana. Neyse demir sırtı korudu en azından. O demir sırt hangisi acaba ya? Tüh keşke niteliğine baksaydım. Hangisi? Bu muydu o? Şunu koymadığıma göre aynen bu. Bununla şunu yapmak istiyorum da o yüzden sordum. Şöyle kaya gibi bir kez bastık ya şimdi. Hadi. Bu sefer kaya gibi kaldı. Güzel bak. Şu an kaybolmadan demir sırt bir kaya gibiye döndü. Yani şu an bunun soyu, hatta bakayım isterseniz soyuna. Şevkli kudret kuşatma kaya gibi. Bakın bahsettiğim o at bu. Şöyle baktığınızda bakın. Demir sırt kaya gibi. Burada zaten bu ilk çıktığı hali. Yine demir sırt kaya gibi. Yani demir sırt kaya gibi çiftleşmiş şu sol üstte. Demir sırtı vermiş. Tekrar demir sırt kaya gibi yapmışız. Kaya gibi vermiş. Şimdi kaya gibi, bu kaya gibiyle bir demir sırtı yaptığımda ikisini birleştirme olasılığı yüksek. Yani soy olayı da böyle işte arkadaşlar. Şimdi şunu çiftleştireyim ben bir demir sırtla. Şu muydu? Evet şu başka kalmadı zaten. Kaya gibi dedik. Şimdi buna bir tane demir sırt verelim. Ya şunu mu versem ya? Verelim bakalım. Buradan da zırhı da alırsa kudret ve zırh nitelikli çift özellikli bir ata dönüşürse yeme de yanında yat. Şevkli de zaten bugün biraz şanslıydık. Hadi bakalım. İkisi de yaylı atı mor oldu. Demir sırt kaldı. Bu sefer de kaya gibi gitti. Elimde kaya gibi kaldı mı acaba? Yani kalmış. Ama mor oldu zaten. Morlar arasına gitti. Tamam. Şimdi şunu da şunu yapalım. Daha sonra da mor kısmına bakacağız zaten. Üstün güç. Allah Allah. Yani alay etti ya resmen. Neyse şuna bakmadan önce bir dakika. Şurada dirayet var. Korkusuz var. Buraları da kullanabiliriz. Hatta dirayetlerle korkusuzları da bir arada mı yapsam? Böyle şey daha düşük güçlü bir şey gibi düşünürüm bunu. Binek. Dirayettense korkusuz beni daha da mutlu ediyor. Şöyle şu korkusuzu bir koyalım abi şuraya. Korkusuz özellikli korkusuz nitelikli. Buna yeni fark ediyorum. Bayağıdır ilgileniyoruz ama kaya gibi basıp böyle bir çılgınca bir hareket yapasım var ya. Şöyle basacağım ya. Kudretle kuşatmayı takas ediyoruz resmen. Bakalım. Oldu. Oldum. Allah Allah. Ya şaka gibi ya. Çok iyi. Abi yani tahkimatı çıkardı içinden. Kudretli de zırh yaptı. Ya böyle deneyince oluyor demek ki ve korkusuz verdi. Buna binelim ya. Ya da binmeyelim kalsın. Ya bineyim ben bunu. Hangisini yerine koyalım? Binekli kahraman toz avcısı savunma yapacağız demiştik. Kudret oranı biraz iyi, zırh oranı var zaten burada. Bunu değiştirmeyeyim. Önce şunu değiştireyim. Bunu da arttırır mıyız bilemedim ya şimdi. Şimdilik şöyle değiştirelim. Şu an nasıl kuşandı ya? Şey gitti. Süsleme kaldı. Neyse onu ben çıkarırım. Yetiştirmeye devam edelim. Tamam hadi devam edelim bakalım ne oluyor. Dirayeti kullansam mı? Normal saldırı hasarı. Dirayet ve korkusuz dedik. Hadi bunu da çiftleştirelim. Savaş ustası. Hoş geldin. Geç. Şurada bir tane daha korkusuz görüyorum. Bir ait kaldı mı ki? Heh, şu var. Güzel. Varmış bir tane daha. Şunu da basalım. Oldun mu? Burç. Aa, hoş geldin. Tamam geçtik bunu da. Hepsi dirayet kaldı galiba. Okey şimdi morlara bakalım. Şimdi morlara bakıyorken şunu ve şunu bir kaldıralım. Şöyle. Şu tahkimatı açalım. Tahkimat neredesin? Yok galiba. Hiç yoksa gözükmüyor burada. Belli ki yok. Şimdi elimizde bunlar var. Bakıyorum şöyle. Güzel. İkişer tane var ikisinden de. Ama biri strateji. Şu aslında bunların soyuna bir bakmam lazım gibi ya. Yani soyu iyi olanı basayım. Şu an soylarını hatırlamadığım için zaten 4 tane at var. Bir bakalım hemen. Şöyle seçtim. Üste de göstereyim. Mor seçtim. Tahkimat seçtim ama yokmuş zaten. Demir sırt ve kaya gibi dedim. Karşıma çıktılar. Bunun soyu yok. Kuşatmalı olan. Azgın alev işte. Bakıyorum bunun soy harikalar diyarı. Bu azgın alevi kesin kullanacağız arkadaşlar. Demir sırt olan azgın alev. Bunda soy yok. Bu da demir sırtmış. Tüh. Neyse tamam. Şununla bu kudret stratejiyle kara yıldızla azgın alevi bir çiftleştirelim. Şimdi o ekrana gidelim. Azgın alev demiştik. Kara yıldız demiştik. Ümitliyim sarı bir at. İkisini de şöyle bir birleştirse valla yeme de yanında yat olur ya. Hadi bakalım. Sarı,
Kaya gibi olsun. Olsun. Sonuçta sarı bir atımız oldu ve kaya gibi özelliği var üzerinde. Harika. Bunun için bir demir sırt sarı at bulacağım. Bunları da hadi gaza geldim. Bunları da birbirine bir basalım ya. Ya bir kere de fire verelim ya. Hadi bakalım. Ne oldu? Kudret iyileştirirsin. Tamam okey sensin ya. Yetiştirmeye devam edelim. Şimdi şöyle bir genel atlara bakalım. Ha bir saniye. Şunu yapmadık. Şöyle tahkimatı seçelim. Korkusu seçelim. Ve de hayda. Ne oldu ben Alzheimer mı oluyorum ya? Dirayeti seçelim. Tamam. Bunlar kalmış zaten. Bu neymiş? Korkusuz. Bu neymiş? Korkusuz. Bu da dirayet. Korkusuzla dirayeti birlikte yapıyorduk ama burada farklı bir şey de var. Bunu yapamam zaten. Üstün güç dirayetmiş bu. Kalsın. Burada yapabileceğimiz bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Hani ikisini de birbiriyle çiftleştirmeyeyim şimdi. Gerek yok yani sarı at edineceğim diye. Şimdi şöyle boşta atlara bir bakalım. Hatta şöyle bir sarı atlara bir bakalım. Şunları da bir kapatalım. Güzel. Sarı atlarda şimdi burada güzel bir atımız var. Bu direkt kendi çıktı. Yani bugün çıkmasını bekledim ve çıkmadı ya. O işte çıkmıştı zamanında. Buna baktığımda korkusuz bir sarı at görüyorum. Hayda. Burada da kaya gibi bir at görüyorum. Bunları çiftleştirirsek işte güzel olabilir aslında ya. Kaya gibi. Gerçekten de korkusuz ya bu. Hadi tamam yapalım. Bekleyeceğiz dedik işte sabır yok ki. Arkadaşlar %1 ihtimalle şu kaliteyi arttırabiliriz. Yani kutsal rüzgar diyor. Vallahi neden olmasın diyorum ben de. Yani %1 ihtimal burada yaşamak da isterim sizinle. Umarım şu özelliklerden biri kalır üzerinde. Özellikle kaya gibinin kalmasını çok isterim. Hadi bakalım. Korkusuz kaldı. Olsun canımız sağ olsun denedik. Denemeden olmaz zaten bu işler. Kalanlarda zaten yapabileceğim bir şey yok. Burada taktiksel görüş saçma sapan bir şey çıkmış. Burada üstün güç. Arkadaşlar süvari için çiftleştirmelerim bu kadardı. Şimdi isterseniz birlikte biraz süsleme atölyesine falan bakalım. Süslemelere geçmeden önce şu ne elde ettiğimize bir bakalım istiyorum tekrardan. Böyle bir at elde ettik. Süslememizi taktık zaten buna. Şurada bir de Atilla'ya takmıştık diye hatırlıyorum. O mavi bir attı. Tahkimat gelmişti. Pasif beceri hasarını azaltıyor ve de aldığı hasarı da %2 arttırıyor. Kudret ve zırh nitelikli uysal mizaçlı bir at geldi. Şimdi süsleme kısmına geçeceğim arkadaşlar. Bu da böyle geldi buraya. Üzdün ama olsun. Hadi bakayım. Tamam. Şuradan şu sandıkları bir açalım diyorum ben. Buradan çünkü iyi şeyler kazanacağız. Rafine demirler kazanacağız. Düdük var yine ya. Hadi ya. Tüh. Neyse. Onları artık bir sonraki videoya mı saklarım, geleceğe mi saklarım bilemiyorum. Şunları hemen bir açayım. Bunlar da aradan çıksın. Bunları da bayağıdır biriktiriyorum. 411 tane olmuş ya. Ne diye biriktiriyorsam. Üşeniyorum bazen. Çok güzel. 34 tane can verdi. Gerçi ortalama olarak hep aynı veriyor ya. Şunu az vermesi beni çok mutlu etti. Bunları da yine beraber açalım. Arkadaşlar 184 tane lüks sandık açıyoruz şu an. 4620 olsun. 30 tane rafine sandık. 184'ün 30'unu vermiş oldu. Yani %40 ihtimalle. Çok düşük. 184 diye düşünürsek ama onun %40 değil galiba oranı ya. %20. Aynen. %20'si diye düşünürsek 20 zaten bize vereceği 18, 16, 36 taneydi. Tamam. Uygun. Mesela bu %40'ı 40'tan fazla binek verirse şu an iyi gibi ama yani bilmiyorum. İmparatorluk parası verse de olur fark etmez ya. 33 tane verdi. Okey. Uygundur. Şunları da açayım. Bunları da mecbur kaldıkça değil ya. İlk zamana bilmiyorken bunları yaptım. Bunlar da var. Açalım hepsini. Yine binek oldu ya elimizde. Hepsini açtık sanırım. Okey. Şimdi şöyle elimizdekilere bir bakalım. 14 tane kalsedonumuz var. 85 tane meteoritimiz var. 59 tane de rafine demirimiz var. 39 tane de atımız var. Şu atları hemen açalım mı ya abi? Bir de şuradan bir tane alayım da. Şu 40 olsun. Tamam. Hemen şu atları bir hızlıca arayalım. Buradan bir sarı çıkacak ya. Hadi. Güzel olsun. 2 tane kudret zırhlı mor at çıkardı. Ben bunlara bakarım. Devam ederiz. Şimdi tekrar onlara geçmeyelim. Şimdi geldik süslemeye. Bir de şunu da aradan çıkaralım. Arkadaşlar burada da bu arada şimdi süvari olduğum için şurayı 5-5-5 yapacağım. Burayı bir açtım.
Ya burayı yükseltmemiz gerekiyor zaten burayı. Çünkü tüm birim türlerinin saldırısını arttırıyor direkt. Burada tekrar hepsini bir yapıp süvariyi yine tabii ki 5 yapabilirim. Yine burayı açmam lazım. Yani böyle süvariyi ilerleteceğim. Süvari bunları bir açacağım. Süvariyi ilerleteceğim. Bunu açacağım, yükselteceğim. Yine süvariyi ilerleteceğim. En sonunda zaten bu şekilde devam edeceğiz bu tarafta da. Burada da böyle. Burayı 3 yapmadan devam edemiyorsunuz diye biliyorum. O yüzden 3 yaptım. 3 1 tekrar 3 3 1 şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim süsleme atölyesine. Önce şöyle bir eşyalarımıza tekrardan bir göz atalım. Gölge kovalayanlarımız var demiştik. Bunlar yerine savunma, kutsal zambak açacağız demiştik. Ama önceliğimiz tabii ki de Lubu'ya kaynayan kantlı özel etkili bir şey çıkarmak. Çıkarırsak eğer kalsiyoidleri falan da kullanacağız. Umarım çıkarırız. Onu da denemiş oluruz. Önceliğimiz kaynayan kanı çıkarmak. %1 ihtimalle ama denemem gerekiyor yani. Çıkarmak istiyorum onu. Haydi başlayalım. Korkutma geldi. Şu atlamasam mı? Şöyle mi yapsam ya? İtibar sevmem. İtibarı severim de özellik olarak etki olarak sevmem. Kötü. Hadi. Yeterince üzüldük zaten. Bulut delici geldi yine. Bunları kıracağız birazdan. İtibar yine. Evet. Gölge kovalayan. Kaynayan kana benzettim ya. Şu sandım. Ya yap hadi be. Ver şunu bize. Uğraştırıyorsun beni ya. Vermedi ya. Tamam. Şimdi şu eşyalara girelim tekrardan. Kan öfkesini zaten parçalayın abi. Ha buraya toplu parçala özelliği mi geldi? Aman dur şimdi ben burayı kullanmayı bilmiyorum. Girmeyeyim hiç. Şöyle tek tek parçalarız. Sıkıntı yok. Zaten binlerce yok elimde. Bulut deliciyi de parçalıyorum. İtibarı parçalıyorum. Bir tane gölge kovalayan vardı. Onu bırakacağım. Strateji. Bu kalsın. Ha tamam. Devam edelim. 4 tane daha açacağız. Hadi şöyle bir takipçimiz ürete bassın bakalım. 3, 2, 1 diyelim birlikte basalım. 3, 2, 1. Geldi mi? Ya direniş geldi ya. Savunmada bu arada direniş de kullanılabilir. Zaten savunma şeyi değil bu. Şu an saldırı süslemesi ya bu. Olmaz. İtibar. En sonuncuyu da atlayarak basacağım. Yine itibar. İtibar yakamızı bırakmıyor. Şunu da atlayarak şöyle basalım. Kan öfkesi. Aman bir daha basmayacağım atlayarak. Direniş kalsa mı? Yok ya ne alaka. Şu parçalayalım. Kan öfkesi zaten gitsin. İtibar gitsin. İtibar gitsin. Gök kovalayan kalsın demiştik. Tekrar geldik. 2 tane şansımız kaldı. Çıkarsa biraz daha keyifli bir video olacak. Umuyorum çıkar. Abi alay ediyor ya. Atlayı geçtim şöyle bastım. Yapmadı. Neyse ki 2 tane daha şimdi bir tane daha çıkarırmış olduk. Bir tane daha açacağız yani. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle yüzdelik bir ihtimalle oynuyoruz sonuçta. Sonda ver yani. Sonda vereceksin ki mutlu olalım. Maalesef şu an bu gölge kovalayanı da silmek zorundayım. VIP'de vardı alabilirdim ya. Şöyle totem motem yok mu? Burada nasıl bir totem yapabilirim acaba ya? Gölge kovalayana girip basalım. Vermedi abi. Bu kan öfkesini kıralım. Şu VIP'den alacağım. 5 taneydi. Şunları da alalım. Ver ya. Allah Allah. Arkadaşlar vermedi. Üzdü bizi. Devam edemeyeceğim burada. Ama buranın da sizin için bir videosunu oluşturacağım. O geldiğinde kaynayan kan geldiğinde buraya da güzel bir video bütünlüğü oluşturmak istiyorum. Şöyle yapmayı planlıyorum. Burada şimdilik planımdan bahsedeyim bari. Kaynayan kanı Yılmaz Demir süslemesine denk getireceğim. Ve akabinde kutsal zambağa da 2 tane seferberlik yani ardımdaki 2 destek hero'suna hasar vermeyen kutsal zambak süslemesi takıp seferberlikleri denk getirmeye çalışacağım.
kompu bir de bu şekilde görmek istiyorum arkadaşlar. Neden hasar vermeyen hero'ya seferberlik etkisini denk getirmeye çalışıyorum? Çünkü binekli kahraman 12 normal saldırı başlattıktan sonra kendi becerisini %15 azaltıyor. Ama birlikteki diğer kahramanların beceri hasarını ise işte %4, 5, 6, 7 gibi maksimum 7'ye kadar arttırıyor. Az önce de bahsetmiştim. Yani buradan bir Lubu'ya hasar kazanmaya çalışacağım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şurada ne kaldı diye bakıyorum. Kalsedonları kullanamadık. Kullanacağız. Bunları kullanamadık. Bunları kullanamadık. Hepsini kullanacağız bunların. Ham demirleri kullanamadık. Onları da kullanacağız. Benim elimdeki bu arada süslemelerim burada ruh avcısı denk geldiği için kırmıyorum. Arkadaşlar binicilik sahasında süvari kompum için yapacağım iyileştirmeler bu kadardı. Umarım ilerleyen süreçte süslemeleri de denk getirirsem sizlere o kısmında videosunu çekeceğim. O zamana kadar da kalsedonu, rafine demiri falan hepsini biriktireceğim. Zaten başka işim yok. Yapacak bir şey yok. Orada da biriktirmem gerekiyor. Şu yeni gelen şeylere de bakayım bir yandan da. Eğer dediğim gibi kaynayan kan ve seferberlikleri de denk getirirsem süsleme kısmına da güzel bir video çekeceğim. Bu sadece süvari için çektiğim bir videoydu. İlerleyen süreçte daha iyi videolarla yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Uzun bir video oldu. Vaktinizi çaldıysam kusuruma bakmayın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Taktikte kalın arkadaşlar.